Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Uygun fiyata bir amiral gemisi istediğimizde bundan birkaç ay önce Realme GT2 alabileceğimiz tek seçenekti. Fiyatına oranla düşündüğümde GT2'nin yanına yaklaşabilen herhangi bir telefon yoktu. Ancak şu anda fiyatları uçmuş durumda ve GT2'den sonra piyasaya böyle bir cihaz gerekiyordu. Ve GT2'nin ardından fiyat performans olarak en iyi cihaz Poco F4 diyebilirim. Evet, çıkmasının ardından bayağı bir zaman geçti. F5'in çıkmasıyla F4 piyasadan silinmişti. Ancak küllerinden doğdu diyebilirim. Fiyatlarla başladığımızda F4'ün 6 GB RAM ve 128 GB'lık versiyonunu şu anda 12.500 bandında hepsi buradan rahatlıkla alabiliyoruz. 6 GB RAM yeterli olacak mı derseniz buna performans kısmında detaylı bir şekilde değineceğim. Ayrıca 8'e 256'lık versiyonda bulunuyor. Fakat F4'ün 8'e 256'lık versiyonu Poco F5 ile neredeyse aynı fiyatlarda. Bana destek vermek bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi tasarımla başlarsak Poco F4 Selefinden çok daha farklı bir tasarımla geliyor. Burada Poco F5'e göre keskin hatlara sahip olan arka kapakta da yansımalı bir yüzeyin kullanıldığını belirteyim. Malzeme yapısında da plastik çerçeveler bizleri karşılıyor. Ancak burada hissiyat açısından elinize aldığınızda hiç ucuz bir hissiyatının olmadığını söyleyebilirim. A34 kullanmış birisi olarak da F4'ün kesinlikle daha iyi hissettirdiğini de belirtmem gerekiyor. Yani kasa kalitesiyle de fiyatına oranla gerçekten başarılı bir cihaz. 7.7 mm kalınlık ve 195 gramlık ağırlığa sahip ciddi manada ince bir telefondan bahsediyoruz. Ağırlık biraz fazla ancak yine de rahatlıkla tek elle kullanabiliyoruz. Herhangi bir şekilde elimizi ağrıtmıyor. Ekran tarafına geldiğimizde F4'ü rakiplerinden ayıran en önemli detay burada kullanılan çentik diyebilirim. Delik çentiğe baktığımızda oldukça minimalist bir şekilde entegre edilmiş. Bu sayede tasarımsal açıdan üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor. 6.67 inç AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken bu ekranın desteklediği teknolojiler de bir o kadar üst seviyede. Ekrandaki görsel deneyim HDR10, Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle baya yukarılara çıkıyor. Açıkçası ekran kalitesiyle de bu fiyat bandında alabileceğimiz en iyi telefondan bahsediyorum. Bu ekranın sunmuş olduğu deneyim tam olarak amiral gemisi cihazdan farksız konumda. Tepkisellik olarak da bir o kadar başarılı. Kontrast oranı, renk doğruluğu, renk kalitesi her şey olması gerektiği gibi Poco F4 ekran tarafında kusursuz bir cihaz olmuş. Şimdi performans demeden ilk olarak kameralardan bahsedeceğim. Ana kameraya baktığımızda 64 megapiksel çözünürlüklü ve OIS'i destekleyen bu fiyat bandı için en iyi lenslerden biri burada kullanılmış. İkinci kamera 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 2 megapiksellik makro kameramız bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerayla aydınlık ortamlarda gerçekten güzel kareler ortaya çıkartıyor. Baktığımızda yakın çekimlerde, detay çekimlerinde de kayıp söz konusu değil. Buradaki OIS yalnızca video tarafında değil, fotoğraf kısmında da ciddi bir şekilde etki ediyor. Açıkçası şu ana kadar kullandığım diğer Poco cihazlara kıyasla çok daha iyi bir fotoğraf performansına sahip. Video tarafında da Poco F5, X5 Pro gibi cihazlar bizi biraz üzebiliyordu. Ancak Poco F4 video konusunda beni gerçekten şaşırttı. 4K 60 FPS desteğimiz bulunuyor ve OIS ile beraber titreşimsiz sabit videoları rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Normalde bu fiyat bandında bu kadar iyi bir video performansı açıkçası beklemezdim. S20 F haricinde Poco F4'te video için alınabilecek en mantıklı cihazlar arasında. Ön tarafta da 20 megapiksellik bir kameramız bulunuyor ve Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Genel kamera deneyimiyle Poco F4 fiyatının en iyi iki telefonundan biri. Dostlar, F4'ün en iddialı olduğu alanda kesinlikle performansı. Burada Snapdragon 870 gibi amiral gemisi bir işlemciyi F4'te görebiliyoruz ve 6 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Burada 6 GB RAM yeterli olur mu derseniz genel kullanıma ve oyun performansına baktığımda hiçbir şekilde bize bir eksiklik yaşatmıyor. Dostlar, Poco F4, S20 Fe, Honor 90, Galaxy A34, A54 bu cihazların hepsinden çok daha iyi bir performansa sahip. 870 çok güncel sayabileceğimiz bir işlemci değil fakat halen çok yeterli, gayet verimli bir işlemciyle beraberiz. Burada oyun performansı olarak da PUBG'de 60 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. Yüksek grafik
grafiklerde de kasma, donma, lag gibi problemlerle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Burada dropsuz, stabil bir şekilde bütün oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz ve uzun süreler telefonu zorlasak da Snapdragon 865 ve 888 kadar yüksek ısılara ulaşmıyor. Yani baktığımızda çok fazla ısınmayan ve performanstan da hiçbir şekilde ödün vermeyen bir işlemciden bahsediyorum. Benden performans olarak tam notu aldı. 4500 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Kutu içeriğimizden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. F4'ün kamera, performans ve ekran tarafına oranla en zayıf yanı bataryası diyebilirim. 4500 mAh'lik batarya gün içinde yoğun bir şekilde kullanıyorsak akşama kadar idare ediyor. Ancak gün içinde telefonu elinizden düşürmüyorsanız tekrardan şarja takmak gerekebiliyor. Ama benim için bu bir dezavantaj değil. Çünkü hızlı şarj olarak çok üst seviye bir cihaz olduğunda yaklaşık 35 dakikada telefonu tam olarak şarj edebiliyoruz. Bunun haricinde ben batarya performansından da kesinlikle memnun kaldım. MIUI 13 ve Android 12 ile beraber geliyor ve burada Android 13'ü de aldığını söyleyeyim ve Android 14'ü de alacak bir cihaz. Yazılım deneyimi, genel arayüz performansı da oldukça yeterli. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Dolby Atmos desteğine de sahip. Ses deneyimi de ses kalitesi olarak da oldukça güçlü bir cihaz. Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucuyla da çok hızlı bir şekilde ekran kildinden kurtuluyoruz. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi F4 alınır mı alınmaz mı bundan bahsedeyim. Şu anki fiyatına baktığımızda 12.000 TL'lik bir fiyattan bahsediyorum ve sunmuş oldukları Snapdragon 870 64 megapiksel OIS'i kamerası ve ekran tarafında da amiral gemisi bir kaliteye sahip. Poco F4'ün genel deneyimiyle bu fiyatını düşündüğümde gerçekten kaçırılmayacak bir cihaz diyebilirim. Açıkçası bence bu fiyat bandında da fiyat performans yönünde alınabilecek en iyi telefon ve F4'ü alabileceğiniz güncel satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Son olarak da Poco F4'ü değerlendirecek olursam benden 8.5'u aldı. Peki sizce Poco F4 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Gelecek videolar anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.